Binlerce yıl önce Mezopotamya. Sümerler, her şeyin başlangıcı, mitoloji, din ve tarih. Milattan önce 4500, binlerce yıl önce avcı uzaylılar dünyaya geldiler ve insanlığa her şeyin nasıl yapılacağını öğrettiler. Az sonra sizlere anlatacaklarımın birçoğu Sümerlerin arkalarında bıraktıkları Küneufon denilen kil tabletlerden alınmıştır. Sümerler bu uzaylılara Anunnaki ismini verdiler. Anunnakiler insanlığı başlatıp insanlara her şeyin nasıl yapılacağını öğrettiler ve karşılığında insanlardan onlara tanrı olarak bakmalarını ve tapmalarını istediler. Sümerlilerin tanrıları Anunnakiler. Dünyanın mühendisleri, uzaylılar, tanrılar ya da melekler. Sümerler kendilerine tanrı olarak Anunnakileri seçmişler ve onlar hakkında hikayeleri Küneifon tabletlerde paylaşmışlardır. Bu tabletler 6000 yıl öncesine aittir ve insanların DNA'larını birkaç yüz bin yıl önce değiştirip modern insanı yaptıklarını anlatır ve Anunnakilerin dünyaya seleb olduğunu, yani Nuh tufanından bahseder. Geniş bilgi için önceki videolarımı seyredebilirsiniz ve ileride Anunnakiler hakkında ayrı bir videoda yapacağız. Bulunan Küneifon tabletlerden en ilginç olanı Gilgamış destanıdır. İnsanlığın başlangıcından dünyanın seller altında kalışını, yani Nuh tufanını, bazı kralların yüzyıllarca yıl yaşamasını, aynı uzun yıllar yaşayan peygamberlerimiz gibi ve insanlara öğretilen bilgiler, dil, matematik, yazı, metalurji ve astroloji gibi. Gilgamış destanı ile ilgili ileride çok geniş çaplı bir video yapacağız. Alınan bilgiler kulaktan duyma değil, insanların 6000 yıl önce tabletlere yazdıklarından gerçek bilgilerden olacak. Burada size göstermek istediğim Mısır ve Yunan mitolojisinin Sümer mitolojisiyle ne kadar benzer olduklarını ve hatta Mısır ve Yunan mitolojisinin Sümer mitolojisi ve Gilgamış destanından alındığıdır. Sümerler. Milattan önce 10.000. Milattan önce 10.000 yılında başlayan son buzul çağının bitişiyle insanlar yavaş yavaş göçebe hayatını bırakıp yerleşik hayata geçmeye başladılar. Küçük topluluklar büyümeye başladı ve büyük şehirleri oluşturdular. Bunlardan en önemlisi ve en eskisi olarak bilinen topluluk Sümerlerdir. Milattan önce 4500 ve milattan önce 1900'lü yıllar arasında yaşamış olan bu topluluk arkalarında insanlar için birçok icatlar ve hikayeler bırakmıştır. Sümerler hakkında sahip olduğumuz bilgilerin hemen hemen hepsi Küneufon denilen kil tabletlerden elde edilmiştir. Bilinen en eski kil tablet yazarı bir bayandır. Hatta ve hatta bu Küneufonlardan tarihin en eski 7 tane yemek tarifi bile bulunmuştur. Örnek olarak bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yemeğin adı tuhu, kuzu güveci. Bu yemeğin bende gerçekte nasıl göründüğünü çok merak ettiğim için kardeşimden bizler için küçük bir video hazırlamasını rica ettim. O da kırmayarak bizler için hazırladı. Tarihin en eski yemek tarifi. Yemeğin adı tuhu, kuzu güveci. Kullanılan malzemeler: kuzu butu, su, keçi yağı, tuz, bira, soğan, roka, kişniş, ince un, kimyon ve kırmızı pancardan yapılıyor. Yemeğin tümüyle nasıl yapıldığını seyretmek isterseniz videomuzun sonunda bunu seyredebilirsiniz. Tekerlek. Sümerlerin icatlarının içerisindeki belki de en önemlisi tekerlekti. Yavaş yavaş gelişen bir teknolojiydi. Tabii ki Sümerler tekerleği şu tarihte icat ettik diye sabit bir tarih yazmamışlardı. Ama tahmini olarak milattan önce 4500 ve milattan önce 3000 yılları arası olarak tahmin ediliyor.
Silindir şeklindeki tahtaları ve taşları değişik alanlarda kullanırken sonunda tekerleği icat etmişler ve at arabalarında, çömlek yapımında ve ileride mekanikal aletlerin icadı ve çalışmasında kullanılmıştır. Monarşi. Yine Sümerler tarafından icat edilen monarşi tahmini olarak M.Ö. 3500 ile M.Ö. 2500'lü yılları arasıdır. Sümerler zamanında rahipler ve tapınaklar en üst seviyeydi. Tanrılar ve insanlar arasındaki bağlardı. Başka bir deyişle bugünkü devlet ve devlet kurumları rahipler ve tapınaklardı. Daha sonra insanların içerisindeki en büyük ve en güçlü topluluğu temsil edenler kendi krallarını, liderlerini seçmeye başladı ve monarşiyi icat ettiler. Sümerlerin ilk kralı Alülim'di. Alülim'in krallık yaptığı dönemin dünyanın seller altında kalışından yani Nuh tufanından daha önce olduğunu, bazı küneyfon tabletlerde 26.800 yıl krallık yaptığını, bazı tabletlerde de 36.000 yıl krallık yaptığı yazmaktadır. Bakırın işlenişi. Bakırın ilk kullanılmaya başlandığı zaman tam olarak bilinmese de tahmini olarak milattan önce 10.000 ve milattan önce 8.700 yılları arası olduğu tahmin edilir. Sümerler bakırdan ev aletleri, tarım ve iş aletleri, savaşmak ve kendilerini savunmak için savaş aletleri, silahlar, kılıç, mızrak, ok, zırh ve kalkan yapımında kullanmışlardır. Dinimize göre bakırı ilk işleyen peygamberimiz Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dır. Yazı yazma. Yazı yazmanın tarihi tahmini olarak M.Ö. 3400'lü yıllara dayanır. Yine ilk olarak Sümerler tarafından kullanılmıştır. O zamanlarda insanlar unlarını, tahıl ürünlerini, değerli eşyalarını tapınaklarda saklarlarmış. Tabii insan nüfusu çoğalınca bazı şeylerin sadece sözle olmayacağını, unutulabileceğini ya da sahtekarlık yapılabileceğinden yazı yazmaya ihtiyaç duymuşlardır. Çamurdan tablet yapıp yazı yazmaya geçilmiştir. Yazıyı ilk kullanan peygamberimiz Hazreti İdris Aleyhisselam'dır. Çömlekçilik. Çömlekçiliğin tarihi M.Ö. 29.000 yılında başlayıp tekerleğin icadına kadar olan süre zarfında yani M.Ö. 4000'li yıllara kadar basit el yapımı olarak devam etmiştir. Silindir şeklindeki tahtanın icadı yani tekerleğin icadı ile çömlekçilik çok gelişmiştir. Çömleği içeceklerini ve yiyeceklerini depolamak, tabak çanak yapıp mutfak ihtiyaçlarında ve bahçelerinde yani evlerinde dekorasyon, süs eşyası olarak kullanmışlardır. Günümüzde bulunan tarihi yapıların ve bulunan hemen hemen her şeyin hangi döneme ve tarihe ait olduğu genellikle iki çeşit testle yapılır. Birincisi karbon testi, ikincisi çömlek testi. Çömlek testi yapılmasının nedeni her dönemde çömlekçilik daha farklı yapılmış ve yeni icatların bulunmasıyla dönem dönem çömlekçilik kalitesi gelişmiştir. Matematik. Matematik ortalama 5000 yıl önce yani M.Ö. 3000'li yıllarda Sümerler tarafından en başta ticarette kullanılmak üzere daha sonra da değişik amaçlarla örneğin tarih hesaplamalarında gibi değişik amaçlarla kullanılmak üzere icat edilmiştir. Matematiği biz bugün onluk sistemde kullanıyoruz. O zamanlarda Sümerler 60'lık sistemi kullanıyorlardı. Saniyelerin, dakikaların 60 olması da buradan geliyor. Matematiği ilk icat eden ve kullanan Hazreti İdris Aleyhisselam'dır. 60 numarasının hikayesi ve kullanımını size kısa bir video ile göstereceğim. Parmak sayımı. Kanunlar. Kanunun ilk tarihte geçen kayıtları M.Ö. 2200'lü yıllarda Sümerli bir kral olan Urnamu tarafından yazılmıştır. Yine bu bilgi Küneofon tabletlerden alınmıştır. Bu bulunan Küneofon tabletler zaman içerisinde parçalandığı için hepsi okunamıyor. Ama okunabilen 5 tanesi var. Bunlardan sizlerle 5 tanesini paylaşacağım. Bu kanunlar göze göz, dişe diş emsali. Kanun 1. Cinayet işleyen öldürülür.
Kanun 2. Soygun yapan öldürülür. Kanun 3. Adam kaçıran hapse atılır ve 15 akçe gümüş cezası verilir. Kanun 4. Köle başka bir köleyle evlenirse özgür olur ama köle olduğu evi terk etmez. Kanun 5. Köle yerli özgür biriyle evlenirse ilk çocuklarını evin sahibine verir. Kanal ve kanalizasyon. Ortalama 6000 yıl önce, yani M.Ö. 4000 yıllarında Sümerler ilk kanalları, kanalizasyonları, yeraltı ve yerüstü kanalları ve su depolarını icat ederek kullanmaya başlamışlardır. Az önce seyrettikleriniz en önemli icatlarıydı. Daha birçok icatları da olmuştur. Bunlar örneğin astroloji, tavla oyunları gibi, sağlık hizmetleri ve ilaçları, camın kullanımı, yelkenli kayıklar, kozmetik ve tıraş aletleri gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.